Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Tabii bu hususta mücahede ayetleri, cihat ayetleri yani çok Kur'an-ı Azimüşşan'da çoktur yani. Mücahede-i nefis ayetleri pek çoktur. Onların dersleri yine ayrıdır. Ama şurada şu kadarcık ben size bahsettim. Allah hepimizi gaflet uykusundan uyandırsın. Nefsin elinden uyandırsın. Şehvetin elinden uyandırsın. Nefsin tabii şu bir nefistir ama adı değişir mütemadiyen. Çeşit haller var. Nasıl biz çocuktuk, delikanlı olduk, ihtiyar oluyoruz, sonra ahirete göçüp gidiyoruz. İşte nefis de bunun gibi bir çocukluk devri var. Hiçbir şey bilmez. Emmaredir. Onu terbiye ıslah edersen levvame olur. Daha ıslah edersen mülhime olur. Bunu daha güzel ıslah edersen mutmainne olur ki ancak insanlar mutmainne olan nefse ulaştıkları vakitte saadeti selameti bulurlar. Dünyanın ne demek olduğunu anlarlar. Ahiretin de ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Onun için nefsin mutmainne olabilmesine çalışmak herkesin elindedir. Çalışacak. Fakat hiçbir ordu var mıdır ki kumandansız olaraktan muharebeyi kazansın? Kumandansız bir muharebe kazanılır mı? Kazanılmaz. Kumandık kuvvet idaresi elden gitti miydi, ordu perişan olur, bir esir olacak ya kaçacak, dağılacak her birisi bir tarafa. Onun için bu nefislerin mücahede sahipleriyle el birliği yapıp da bunu öğrenmek her Müslümanın borçlarından birinci borcudur. Yoksa namaz kılmak, oruç tutmak, o vazife başka. Fakat birçok Müslümanları görüyoruz ki namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler ama bütün ahlak-ı mezmumeler üzerinde birikmiştir. O nefs-i mutmainne ne demek biliyor musun? Ahlak habiseleri, kötü ahlakların hepsini atmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlaklarını üzerine toplamış, melek olmuş bir insan demektir. Halbuki biz birçok namaz kılanlarımızı görüyoruz ki bugün ne kadar günahlar işliyor hepsi de. Hiçbir şeysine, ben Müslümanım işte diyor, sofuyum, yeter bana bu kadar. Yeter ama bütün ahlaklıklar, fenalıklar üzerinde olduğu halde bu Müslümanlık çok zayıf bir Müslümanlıktır. Allah bizden olgunluğunu istiyor. Hangimiz meyvanın hamına iltifat ediyoruz? Hiçbirimiz iltifat etmiyoruz. Eğer evimize bir karpuz, kavun getirdiysek, o da hamsa pişman da oluyoruz. Yazık paramıza da diyoruz. İşte insanın hamı da böyledir arkadaş. İnsanın hamı ne demek? Kötü ahlaklar, mezmum ahlaklar üzerinde durduğu halde ilerleyemeyen insan. Atamıyor kötü huylarını, kötü ahlakını atamıyor çünkü mücadele etmek istemiyor nefsiyle. Bir sigara, nedir o? Hiçbir şey değil. At bakalım sigarayı elinden, atamazsın. Alışmışım diyor. Niçin? Nefsine esir olmuş bir insan. Şeytanın şeysi olan o habise yapışmış, onu bırakmak istemiyor bir türlü elinde. Yahu vücuduna zarar, evladına zarar, nesline zarar, memleketine zarar, her şeysine zarar işte. Bıraksana bunu, yok. Adetleri terk etmek büyük şey. Onun için Allah Celle ve Ala hepimizi affetsin de, bu iyi ahlakların sahibi olabilmek için mutlaka mücahedeye, düşmanla değil, nefsinle mücahedeye mecburuz. Bu mücahedeyi yapmayan insan, memleketini düşmana teslim ettikten sonra cihad etmeyen ve gavura boyun büken insan gibidir. Gavura boyun bükmek olur mu canım? Gelmiş memleketi istila etmiş, hepimizin boynuna borcu olan, onu oradan kovup çıkarmak. Yok, ne yapalım işte, bunun orada da böyle biraz oturalım bakalım. Dedik mi, bu insanın insanlıktaki, insanlığı yok bile demektir. İnsanlık olsa. Gavur bile memleketine yabancıyı sokmuyor ya. Yabancı geldi miydi o da ölüyor, o da çıkarmaya çalışıyor memleketinden yabancıyı. Müslüman olur da memleketinde yabancıyı oturtturur mu? Elbette oturtturmayacak. Canı pahasına, malı pahasına onu çıkarmaya çalışacak. İcdatlarımızın yaptığı gibi. Ama içimize girerse, ya içimize girdiyse o canavar, ne yapalım artık? Devekli olur mu? Mutlaka yaşımız 80 de olsa, 90 da olsa mücadele edip onu içimizden atmaya çalışacağız. Atamazsak berbat halimiz. Onun için Cenab-ı Hak cümlemize bu mücadele kuvvetini, nefsin elinden kurtulma kuvvetini lütfu ihsan buyursun bu mübarek günler hürmetine.